Merhaba canlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün yine birbirinden özel enerjilerle dolu yepyeni bir kahve falı yorumuyla karşınızdayım. Öncelikle aramıza yeni katılan herkese kocaman bir hoş geldiniz demek istiyorum. Bu kanalda sadece kahve falı bakmıyoruz. Aynı zamanda umut ediyor, enerji paylaşıyor ve bazen de kalbimizin sesini birlikte dinliyoruz. Şimdi sizlerden küçük bir ricam olacak. Eğer videolarımı severek izliyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Desteğiniz sayesinde daha fazla kişiye ulaşıyor ve her gün yeni bir yorumlarla sizlerle buluşmaya devam ediyorum. Hepinizi gönülden teşekkür ediyorum. Şimdi kahvenizi aldıysanız, rahat bir yere oturduysanız ve birkaç dakikalığına günlük hayatın koşuşturmasını geride bırakmaya hazırsanız başlayalım. Unutmayın, kahve falı geçmişten günümüze gelen sembolik bir yorum geleneğidir. Anlatacaklarımız kesinlik taşımaz. Tamamen fincanda ve tabakta oluşan şekillerin enerjisine göre yapılan sezgisel yorumlardır. Sizler de kendi hayatınıza uyan kısımlarını alabilir, uymayanları ise sevgiyle evrene bırakabilirsiniz. Bugünkü falımızda aşk, iş, para, aile, yol, kısmet, nazar, beklenen haberler ve dileklerle ilgili gördüğüm tüm sembolleri tek tek yorumlayacağım. Hiçbir ayrıntıyı atlamadan karşımda oturuyormuşsunuz gibi sohbet ederek anlatacağım. Hazırsanız derin bir nefes alın. Güzel dileklerinizi kalbinizden geçirin ve enerjinizi fincana gönderin. Bakalım kahve bize bugün hangi mesajları verecek? Hangi kapıların açılacağını, hangi haberlerin yaklaştığını ve hangi kısmetlerin sizleri beklediğini birlikte keşfedelim. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Şimdi gelin fincanımızı birlikte incelemeye başlayalım. Canım, fincanı elime aldığımda ilk hissettiğim şey şu oldu. Son zamanlarda içinde taşıdığın çok büyük bir yük var. Dışarıdan güçlü görünmeye çalışıyorsun ama geceleri kafana yastığı koyduğunda aynı düşünceler teker teker aklına geliyor. Fincanın dibi koyu ve tek parça çıkmış. Bu içine attığın duygular demektir. Çok konuşmamışsın. Birçok şeyi kendi içinde yaşamışsın. Bak, burada yukarı doğru uzanan yollar görüyorum. Bir değil, 2 tane yol var. Biri kısa, biri uzun. Kısa olan yol yakın zamanda alacağın bir haber. Telefon ya da mesajla gelecek bir gibi duruyor. Uzun yol ise daha büyük bir değişimi gösteriyor. Bu yol iş, taşınma ya da hayatında yeni bir başlangıç olabilir. Şu sağ tarafta merdiven gibi izler var. Merdiven falda yükseliştir. Yavaş yavaş ama emin adımlarla çıkacağın bir dönem geliyor. Bir anda değil, sabırla olacak, her basamakta biraz daha rahatlayacaksın. Üst kısımda kuşa benzeyen bir şekil var. Kuş müjdedir. Beklediğin bir haber gecikmiş ama geliyor. Özellikle acaba olacak mı dediğim bir konu olumluya dönüyor. Şurada kalbe benzeyen açık bir alan görüyorum. Kalbin çok yorulmuş ama kapanmamış. Hala sevgiye inanıyorsun. Geçmişten seni kıran biri olmuş. O kişi pişmanlık yaşıyor gibi görünüyor. Geri dönmek isteyen bir enerji var ama karar tamamen senin olacak. Bir kadın figürü de görüyorum. Bu kişi seni kıskanıyor olabilir. Çok yakınında değil ama seni takip eden biri. Nazar enerjisi de çıkmış. Son zamanlarda planlarını herkese anlatmamaya çalış. Dibin tam ortasında küçük bir çizgi var. Bu yeni bir başlangıç işaretidir. Uzun zamandır bekleyen bir dileğin hareketlenmeye başlamış.
Maddi konuda sıkışıklık yaşamış olabilirsin. Ama fincanın kenarındaki açıklık para girişini gösteriyor. Küçük küçük kazançlar birleşerek seni rahatlatacak. Beklenen bir ödeme ya da para haberi de görünüyor. Aşk tarafında iki kişinin yüz yüze geldiği bir görüntü oluşmuş. Bu önemli bir konuşmaya işaret eder. Uzun zamandır bekleyen bir dilin hareketlenmeye başlamış. Maddi konuda sıkışıklık yaşamış olabilirsin ama fincanın kenarındaki açıklık para girişini gösteriyor. Küçük küçük kazançlar birleşerek seni rahatlatacak beklenen bir ödeme ya da para haberi de görünüyor. Aşk tarafında iki kişinin yüz yüze geldiği bir görüntü oluşmuş. Bu önemli bir konuşmayı işaret eder. Araya giren yanlış anlaşılmalar temizlenecek. Eğer hayatında kimse yoksa yeni tanışacağın kişinin sakin, ağırbaşlı ve güven veren biri olacağını hissediyorum. Bir dilek kapın açık. Fakat dileğin iki aşamada gerçekleşecek. Önce küçük bir işaret alacaksın, sonra asıl sonucu göreceksin. Fincanda 3 vakit enerjisi de var. Bu 3 gün, 3 hafta ya da 3 ay içinde seni sevindirecek gelişmeler olabileceğini simgeler. Son olarak fincanın bana şunu söylüyor: sabret. Şu an yaşadığın belirsizlik sonsuza kadar sürmeyecek. Önündeki kapılar tek tek açılıyor. Sen sadece umudunu kaybetme, kısmetlerini hareketlenmiş. Hem gönlün hem de maddi anlamda ferahlama dönemine giriyorsun. Dilerim gönlüne göre olur. Falın genel enerjisi oldukça aydınlık görünüyor. Sıkıntıların ardından daha huzurlu ve bereketli bir döneme gireceğini simgeliyor. Bak, burada yukarı doğru çıkan kalın bir yolu görüyorum. Bu yol kader yolun. Yolun üzerinde iki ayrı çatallanma var. Birini seçersen hayatın tamamen değişecek. Diğeri ise seni eski düzenine geri döndürecek. Diğeri ise seni eski düzenine geri döndürecek. İç sesin sana doğru yolu fısıldıyor ama korkuların seni durduruyor. Şurada bir kuş figürü görüyorum. Bu kuş öyle sıradan bir kuş değil, haberci. Yakın zamanda beklemediğin bir telefon ya da mesaj alacaksın. Bu haber seni önce şaşırtacak, sonra yüzünü güldürecek. Fincanın sağ tarafındaki çizgiler merdiven gibi yükseliyor. Merdiven emek vererek çıkılan başarıdır. Senin emeklerin boşa gitmeyecek. Bir konuda sabretmişsin ve sonunu karşılığını alacaksın. Bak, şimdi tam şurada bir kadın silüeti görüyorum. Bu kadın seni uzaktan izliyor. Sana karşı kıskançlık taşıyan biri olabilir. Çok yakın arkadaşın olmayabilir. Ama enerjini takip ediyor. Bu yüzden nazar da çıkmış. Son zamanlarda üzerindeki ağırlığın bir kısmını bundan kaynaklanıyor olabilir. Şimdi dikkatime çeken en önemli sembole geldim. Fincanın üst kısmında kocaman bir kalp var. Ama kalbin tam ortasında ince bir çizgi geçmiş. Bu kırılmış ama tamamen vazgeçmemiş bir kalbi gösteriyor. Sana bir şey söyleyeceğim. Birisi seni düşündüğünden çok daha fazla düşünüyor. Bu kişi gururlu biri. Kolay kolay ilk adımı atamıyor. Ama içinde sana karşı bitmemiş duyguları var. Eğer hayatında biri yoksa bu kişi geçmişten olabilir. Eğer biri varsa ilişkinizde yeni bir sayfa açılabilir. Şurada iki insan yüz yüze durmuş gibi görünüyor. Aranızda yapılacak önemli bir konuşma var. Bu konuşma birçok düğümü çözecek. Bak, şu uzun beyaz yol var ya, işte o yol bana seyahat gösteriyor. Kısa bir yolculuk ya da şehir dışı bir görüşme görünüyor. Bu yolculuktan eli boş dönmeyeceksin. Maddi konuda ise fincan oldukça bereketli. Küçük küçük para girişleri görünüyor. Önce beklenmedik bir ödeme, sonra daha büyük bir kazanç var. Maddi sıkışıklığın yavaş yavaş azalacak. Bir dileğim var. Fincan o dileği göstermiş ama diyor ki sabret. Henüz zamanı gelmedi. Önce önündeki iki engel kalkacak, sonra kapı ardına kadar açılacak.
Bir de yaşça büyük bir erkek figürü görüyorum. Bu kişi sana destek olacak. Sözü geçen biri olabilir. Vereceği bir fikir ya da yardım hayatında önemli bir değişikliğe neden olabilir. En çok hoşuma giden sembol ise fincanın ağzına yakın duran aydınlık alanlar oldu. Bu karanlık dönemin geride kaldığını gösteriyor. Önündeki aylar daha huzurlu geçecek. Ve son olarak sana fincanın söylediği cümleyi aynen aktarıyorum. Çok yoruldum biliyorum ama artık kaderin dönmeye başladı. Gözyaşlarının yerini tebessüm alacak. Beklediğin haber, beklediğin insan ve beklediğin fırsat peş peşe gelecek. Yeter ki umudunu kaybetme. Canım, fincanımda gördüklerim semboller bu kadar. Şimdi tabak falımıza geçiyoruz. Tabağı elime aldığımda ilk gördüğüm şey o uzun akıntıya gözüm takıldı. Tabağın kenarından merkeze doğru uzanan o koyu iz öyle sıradan bir iz değil. Fal dilinde buna kader yolu denir. Bu yol uzun zamandır beklediğim bir konunun artık hareketlenmeye başladığını söylüyor. Uzun süredir aynı yerde saydığını hissetmişsin ama aslında hayatın sessizce yön değiştirmiş. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Son zamanlarda neden her şey üst üste geliyor diye çok düşündün. Tabağın tam ortasındaki üste eklenen sorumluluklardan oluşmuş ama dikkat et. Halka tamamen kapalı değil. Bir tarafında açıklık var. Bu da sıkıntının çıkış yolunun açıldığını gösteriyor. Şu uzun akıntı bana aynı zamanda yol gösteriyor. Yakın zamanda yapılacak bir yolculuk ya da uzaktan gelecek biri var. Bu yolun sonunda güzel bir görüşme görünüyor. Bak şu sol tarafta küçük bir birikintiler var. Bunlar falda küçük kısmetler olarak yorumlanır. Büyük para değil ama peş peşe gelecek kazançlar, hediyeler ve sevindirici haberler anlamına gelir. Şimdi dikkatimi çeken başka bir şey var. Taban kenarının insan silüetine benzeyen bir şekil oluşmuş. Bu kişi seni uzaktan düşünüyor. Söylemediği sözleri var. Gurur yaptığı için yaklaşamamış ama enerjisi hala sana dönük. İçimden geçen şu cümle oldu. Keşke onunla daha önce konuşsaydım. Bu söz sanki o kişiye ait. Aşk tarafında hareketlilik var. Eğer yalnızsan yeni bir tanışma ihtimali yüksek. Eğer hayatında biri varsa aranızdaki anlaşmazlıklar sona erecek. Bir nazar izi de görüyorum. Özellikle son dönemde seni kıskanan bir kadın enerjisi var. Herkese planlarını anlatmaman iyi olabilir. Tabağın üst kısmında kapı gibi duran bir şekil var. Kapı açılıyorsa yeni fırsatlar gelir. İş, eğitim ya da yaşam düzeninle ilgili olumlu bir gelişme yaşayabilirsin. Bir dileğin olmuş, dileğin hemen olmuyor ama önünde büyük bir engel de görünmüyor. Sadece biraz zaman istiyor. Fal sabrının karşılığını alacağını söylüyor. Şimdi para tarafına bakıyorum. Ortadaki yuvarlak görüntü madeni para sembolüne benziyor. Beklediğin bir ödeme, prim ya da ek gelir görünüyor. Maddi anlamda rahatlayacağın bir döneme yaklaşıyorsun. Ani içinde de bir konuşma var. Uzun süredir çözülmeyen küçük bir kırgınlık tatlıya bağlanacak. Tabağın genel enerjisi bana şunu söylüyor. Hayatındaki ağırlık yavaş yavaş tabağa akmış. Üzerindeki negatif enerji dağılıyor. Önünde temiz bir yol var. Kısmetlerin açılıyor. Beklediğin haberler geliyor ve gönlüne ferahlatacak gelişmeler peş peşe yaşanacak. Ben bu tabakta özellikle iki güçlü sembol görüyorum. Uzun yol ve açık kapı. Bu ikisi birlikte çıktığında genellikle kişinin hayatında yeni bir dönemin başladığını inanılır. Bak son zamanlarda içinde kimseye anlatamadığın bir yorgunluk var. Herkese iyiyim demişsin ama aslında kendi içinde çok savaş vermişsin.
Tabağın ortasındaki koyu halka bunu gösteriyor. Uzun süredir aynı konuyu düşünüp durmuşsun. Bir karar vermek istemişsin ama kalbinle mantığın aynı şeyi söylememiş. Şimdi şu uzun akıntıya dikkat et. Yol dümdüz gitmiyor. Önce daralıyor, sonra genişliyor. İşte bu çok önemli. Önünde küçük bir engel var ama onu gerçekten sonra ferahlık başlıyor. Bana 3 vakit içinde gelecek güzel bir haber hissi veriyor. Şu sağ tarafta küçük bir insan silüeti görüyorum. Bu kişi seni uzaktan izliyor. Sen farkında olmasan bile seninle ilgili haber alıyor. İçinde sana karşı söylenmemiş sözler var. Gururu yüzünden geri durmuş. Bak canım, taban tam kenarında kalbe benzeyen bir açıklık olmuş. Kalbin kapanmamış. Ne kadar kırılmış olsan da yeniden sevecek gücüm var. Eğer beklediğin biri varsa aranızda yeniden iletişim kurulabilir. Eğer hayatında kimse yoksa yeni tanışacağın kişi hayatına beklenmedik bir anda girecek. Bir kuş sembolü hissediyorum. Kuş müjdeli haberdir. Telefonla gelecek bir haber, bir mesaj ya da beklediğim bir cevap olabilir. Ortadaki yuvarlak şekil bana para ve bereketi gösteriyor. Son dönemde maddi sıkışıklık yaşamış olabilirsin. Ama bu durum yavaş yavaş çözülüyor. Küçük ama peş peşe gelecek kazançlar var. Beklediğin bir ödeme de eline geçebilir. Taban sol tarafındaki kuyruk ise geçmişten kalan kırgınlıkları anlatıyor. Bir kişi seni gerçekten üzmüş ama o kişi bugün olsa aynı şeyi yapmazdı. Pişmanlık enerjisi hissediyorum. Şimdi çok ilginç bir şey görüyorum. İki taraf farklı yol çıkmış. Bir yol eskiyi temsil ediyor, diğeri ise tamamen yeni bir başlangıcı. Fal bana diyor ki sen bu kez eskiye dönmek yerine yeni yolu seçersen çok daha mutlu olacaksın. Aile içinde güzel bir gelişme var. Uzun süredir konuşulmayan bir konu tatlıya bağlanacak. Ev içinde huzur artıyor. Bir nazar izi görüyorum. Son zamanlarda üzerinde ağırlık hissetmenin sebeplerinden biri de bu olabilir. Kendini çok göz önünde tutmamaya ve planlarını herkese anlatmamaya çalış. Şimdi dileğine bakıyorum. Dileğin tabağın tam merkezine oturmuş. Bu çok güçlü bir işaret. Dileğin gecikmeni de olsa oluyor. Önce küçük bir sevindirici gelişme yaşayacak, ardından asıl istediğin kapı açılacak. Ve tabağın bana son söylediği şu oluyor. Üzülme, kader seni bekletmiş ama unutmamış. Önünde temiz bir yol, yeni başlangıçlar, gönlünü sevindirecek haberler ve bereketli bir dönem var. Yaşadığın sıkıntılar yavaş yavaş geride kalıyor. Sabrın karşılığını alacağın günler çok uzak değil. Canlarım, bugünkü falımızın sonuna geldik. Öncelikle bu güzel yolculukta bana eşlik ettiğiniz için her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Umarım fincanın ve tabağın anlattığı semboller sizlere umut olmuş, içinize bir nebze olsun huzur ve güzel enerji bırakmıştır. Unutmayın, kahve falı geçmişten günümüze uzanan sembolik bir yorum geleneğidir. Burada anlattığım her şey fincanın ve tabağın bana hissettirdiklerine dayanan sezgisel yorumlardır. Sizler hayatınıza uyan mesajları alabilir, uymayanları ise sevgiyle evrene bırakabilirsiniz. Eğer yorum sırasında aklınızdan bir dilek tuttuysanız o dileğin en hayırlı zamanda ve en güzel şekilde gerçekleşmesini tüm kalbimle diliyorum. Rabbim gönlünüzdeki güzel niyetleri kabul etsin. Yolunuza açık, kısmetinize bol, evinize bereketli, kalbinize huzurlu etsin. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni yüklediğim fal yorumlarını kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Desteğiniz sayesinde bu güzel aile her geçen gün büyüyor. Ve sizlerle daha fazla kahve falı, tabak falı ve farklı enerji yorumlarında buluşabiliyoruz.
Yorumlar kısmına fincanınızda en çok hangi sembolü gördüğünüzü yorumun size en çok hangi kısmının uyduğunu ya da bir sonraki videoda hangi tür fal yorumunu görmek istediğinizi mutlaka yazın. Sizlerin yorumlarını okumak ve enerjinizi hissetmek beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bir sonraki videoda yine yeni bir fincanın, yeni sembollerin ve yepyeni enerjilerin rehberliğinde buluşacağız. O zamana kadar kalbinizde umudu eksik etmeyin. Güzel düşünün, güzel konuşun ve güzel niyetlerle yolunuza devam edin. Hepinize sağlık, huzur, mutluluk, bereket ve sevgi dolu günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevdiklerinize sımsıkı sarılın ve unutmayın. Her karanlık gecenin ardından mutlaka aydınlık bir sabah doğar. Bir sonraki kahve falı yorumunda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın ve kahvenizin bereketi, gönlünüzün umudu hiç eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.